Ben sana aşık oldum bir tanem. Ben seni öyle sevdim gül tanem. Hadi dön, tut ellerimi, bırakma beni böyle. Sen bir ömür boyunca. Verin şarkılar duyulsun. Niye vermiyorsunuz telifi? Neden bu kadar Kim verdi, ailesi mi? hayatım boyunca yaptığım bence şu ana kadarki en önemli proje olabilir. Ben tipim yüzünden kötü karakter ya da çirkin görünebilecek bir karakterleri alamadığım zamanlar oldu. Oyuncu her şeyi oynar, sen ona ver. Gerçekten o ödüle layıksam evet almak isterim onu. Başka bir işin var, başka bir yerden para kazanıyorum, artık müziği para için yapmak zorunda değilim. Seyirci dinlediği şarkıcının sesine alışkın olabilir ama ben bunu oynamayı kabul ettiysem bu benim olmalı, tamamıyla benim olmalı. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün vizyona harika bir film giriyor. Murat Göğebakan. Ve şu an Murat Göğebakan'a hayat veren Burak Sevinç'le beraberiz. Çok özel bir proje olduğunu düşünüyorum. Çok özel bir performans sergilediğini düşünüyorum. Öncelikle hoş geldin, hayırlı olsun. Filmi izleyenler senden inanılmaz derecede etkilendiklerini söylüyorlar. Öncelikle hoş buldum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Programına davet ettiğin için. Açıkçası bilmiyordum. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Hatta az önce kendi aramızda konuşurken söylediğim gibi fragmanın haricinde hiçbir video, görsel olarak bir şeye sahip değilim ben. İzlemedim, bilmiyorum. Sağ olsun yapımcılarımız izlemeye davet ettiler ama ben sevmediğim için yaptığım işleri, çektiğim işleri izlemeyi öncesinde bana hep sürpriz olmasını istediğim için merakla bekliyorum ama evet birkaç kişi çok güzel şeyler söyledi. Umarım seyirciler de onların gördüğü gibi görür. Yani en azından emeğimizin karşılığını alalım. Tek derdim o. Yani umarım güzel çıkmıştır çünkü çok özel bir proje oldu. Benim için, benim hayatım boyunca yaptığım bence şu ana kadarki en önemli proje olabilir. Çünkü var olan birini, yaşamış olan birini tekrar hayata döndürüyorsunuz bir nebze. Biyografi filmleri çok zordur. Biliyorum, daha önce örnekleri oldu. Bunda da aynı şekilde hissediyorum. Ben olduğum için daha kötü hissediyorum ama ne yazık ki heyecandan ölmek üzereyim gerçekten. Çok merak ediyorum. İzlediğimde ne göreceğimi bilmiyorum şu anda. Yalnız çok soğukkanlı duruyorsun. İşte heyecandan o. Heyecanımı bastırmaya Ekstra. çalıştığım için o. Ya inanılmaz. Şunu merak ediyorum, ya bu karakter için acaba kim oynayabilir, kim en iyi şekilde hem canlandırabilir hem benzeyebilir derken kimin aklına gelmiş sana bu rolü teklifini getirmek? Üzerine gerçekten yazılmış, biçilmiş, ya yaşayan olsun olmasın Teşekkürler. bir karakter olarak değerlendirmek gerekirse aslında bir filmi olsa bu kesinlikle Burak'ın canlandıracağı bir rol deyip sen oyuncu olmuşsun gibi. Oh ne güzel. Böyle şeyler söylemen ne güzel. Çok hoşuma gitti. Gerçekten kimin aklına geldi, nasıl Evet. oldu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani o yapımcılarla menajer arasında geçen diyaloglar kısmını bilmediğim için ben Ve sadece senin çıkardığın performans bu arada. denedik. Hareketlerinle, gözlerinle, duruşun, sesin, tavırların Teşekkür ederim. inanılmaz bir ve çok kısa sürede galiba hayata geçmiş bir proje. 3 hafta. Hızlandırılmış bir tempo. Bir de böyle bir süreçte ki Hollywood'da falan olsa herhalde bunun bir buçuk iki yıl hazırlığı. Minimum öyle olması gerekiyor gerçekten ki bizim ülkemizde yapılanlar da 6-7 ay hazırlığını sürdüğünü biliyorum. Daha önceki biyografi filmlerin. Bizimki 3 haftaydı. Ne yazık ki. Tek dezavantajımız bence buydu ama galiba biz bunu avantaja çevirdik. Bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani sağ olsun Ali Ay Yıldız yönetmenimiz. 7-24 beraberdik neredeyse. Kendisi senaryoda da olduğu için. Yani konuşmalarımız artık bir süre sonrasında Murat Göğebakan'la Ali Ay Yıldız konuşmasına dönmeye başladı. Yani ben artık kendi tonlarımı bulmaya çalıştım sesimde. Tavırlarını bulmaya çalıştım. Çünkü 7-24 Murat Göğebakan'ı izledim, kaynaklar okudum. Hocamız sağ olsun zaten senaryoyla ilgileniyor. Beraber her yönetmen bunu yapmayabilir. Hakkıdır da ayrı konu ama Ali hocamız çok güzel şeyler yaptı. Yani uymayan şeyler varsa değiştirelim. Gel senaryoyu birlikte bakalım istersen kısmına kadar yardımcı olduğu için o 3 haftayı biz bayağı gerçekten 6 ay gibi geçirdik. Yani biraz öyle geçti ve ya demin dediğim gibi ben daha görmedim. Umarım güzel olur ya. Yani Bence oldu bile. Ellerinize, emeklerinize sağlık. teşekkür ederim. Bu film
bir biyografi filminde yaşamış bir efsaneyi aslında canlandırıyor olmak sence kariyerinde nasıl bir sayfa açacak, nasıl bir yön verecek, ne yapacak? Çünkü farklı bir şekilde senin üzerine de farkındalıklar yaratacağını düşünüyorum. Çok başka bir konumlandırmada yapılacaktır oyunculuğun özelinde diye düşünüyorum. Bilmiyorum, senin görüşün nedir? Çok güzel bir soru aslında bu. Kariyerime nasıl yön verecek bilmiyorum. Sonrasında göreceğimiz şey bu. Ama bence şu algıyı kırabileceğimizi düşünüyorum. Bizim sektörümüzün en büyük e, derdi güzel erkek, güzel kadın durumu var ya. e, Murat Göğebakan öyle bir adam değildi. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ben tipim yüzünden kötü karakter ya da oynamayı istediğim biraz daha çirkin görünebilecek bir karakterleri alamadığım zamanlar oldu. Bu algıyı kırabiliriz diye düşünüyorum en azından. Yani oyuncu her şeyi oynar, sen ona ver. Oyuncunun işi o, zaten oynayabilir. Kadın erkek fark etmez. Yani çirkinmiş, güzelmiş, oymuş, buymuş algısını bizim yıkmamız gerekiyordu. Burada başarmaya çalıştığım şey ve umarım olmuştur. Evet ya, oyunculuk bu kısmı. Ki bunu daha önce de yaptılar. Yani yaptılar hani, ama benim için en önemli kısmı bu olacak. Kariyer anlamındaki sonrasındaki ilerleyişinden ziyade bazı algıları değiştirebileceğini düşünüyorum bunun. En azından görsel anlamda. Aslında bu yapımda bir yerde sürekli son zamanlarda yüksek sesle dile getirilen güzel kız, yakışıklı erkek algısını yıkmak için bir şekilde bir referans ve örnek de olabilir diye düşünüyorum. Ya umarım öyle olur. Çünkü bariz bir örneği bu olacak diye düşünüyorum. Yani kendi Evet. yaşadığım durumlardan demin örnek verdim ya. Alamadığım roller var ve oynamayı çok istediğim ama hayır, senin tipin buna çok düzgün kalıyor dedikleri ve hala daha devam ettiğini bildiğim için bu durumun, senin tipin öyle olduğu için böyle. Hayır, sen öyle görünmediğin için iyi de oynayamazsın gibi başkalarına yapılan şeyler de olduğu için, hayır ya, oyuncu her şeyi oynar. Oyuncuyu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz görsel olarak. Önemli olan oyunu, size ne geçirdiği. Yani mühim olan bu olduğu için bu film bence ön ayak olacak diye düşünüyorum. Ya Bergen'de de yaptılar bunu ama zaten Bergen güzel kadındı ve Farah oynadı, muhteşem oynadı. Hani Evet. Timuçin Esen muhteşem bir Müslüm ortaya koydu. Tabii ki plastik makyaj gerekiyordu. Oldu. Bu filmdeki yaptığımız tek şey var. Kanser sahnelerini çekerken ki o hastane sahnelerinde sadece bir bald cap, kel olması gerekiyordu. Bir de uzun saç, peruk. Haricinde bir plastik makyajımız yok ki olmasını isterdim. Çünkü sonrasında dişlerini yaptırdığı için Murat Göğebakan dişleri mesela hiç benzemiyor. Burnu biraz benzemiyor. Bana sorarsanız keşke plastik makyaj yapılsaydı, tam benzemeye çalışsaydım derdim. Ama her şeyi bitirdikten sonra ve onu çektikten sonra hayır, hiçbir şeye gerek yok. Orada biraz Burak'ı da göreceğiz ki oyunculuğunu göreceğiz. %100 aynı adamı görürsen olmaz ki. Kesinlikle. Düşüncesindeyim. Kesinlikle öyle. Bu noktada yeri gelmişken şunu sormak isterim. Kendi sesinle şarkıları seslendiriyorsun, Evet, değil mi? evet. Kaç tane şarkı ve hangi şarkıları seslendirdin? 5 tane şarkı seslendirebildik çünkü isteyip de ne yazık ki telifini alamadığımız şarkılar oldu. Bu yönden de biraz rahatsızım açıkçası. Yani verin, şarkılar duyulsun, niye vermiyorsunuz telifi? Neden bu kadar hani... Kim verdi, ailesi mi yoksa prodüksiyon Ailesiyle şirketi hiçbir mi? alakası yok şarkıların. Şarkıların asıl sahipleri, yani insanlar tarafından daha Söz, çok beste bilinen, yazarları. bunlardan bir tanesi mesela Ay Yüzdüm. En çok insanların bildiği Evet. şarkı olabilir Verilmedi neredeyse. mi telifi? Telifini alamadılar. Çok yüksek meblağlar yüzünden olabilir diye düşünüyorum. Bunların hiçbirinin içeriğine sahip değilim. Beni de ilgilendirmiyor açıkçası. Ama isterdim ki daha fazla şarkısını söyleyebileyim. Ama sadece 5 şarkısını söyleyebildik. Onlar hangileri? Kalbim Yaralı, Vurgunum, Ben Sana Aşık Oldum, Kör Bıçak, kendi söz ve bestesi. Bu arada Kör Bıçak. Bir de Gafil Gezme Şaşkın diye bir türkü aslında. Muhteşem bir türkü. Onu ilk albümünde, Ben Sana Aşık albümünde, o yıl 96 yılında çıkan ve 97'de ödül aldığı albümle aynı, Ben Sana Aşık Oldum şarkısıyla aynı albümde yer alan bir türkü. Murat Göğebakan'ın öyle bir özelliği var bu arada. Türkü. Halk müziğine aslında kendisi aşık gerçekten ve onları uyarlayarak kendince seslendirmeye de aşık bir adam olduğu için her albümde mutlaka bir iki tane
halk müziğinden şarkılar olmuş ve önemli halk müziği türküleri oluyormuş onlar. Onlardan bir tanesini işte biz de seslendirdik. Bakalım Ne dinleyince güzel. nasıl Yüreğine olacak? sağlık. Teşekkür Sesine, ederim. oyunculuğuna sağlık gerçekten. Bu 5 şarkıdan en çok böyle diline dolanan, böyle en sahiplendiğin parça hangisi oldu? En sahiplendiğim Ben Sana Aşık Oldum oldu. Çünkü o yıllarda ben o şarkıyı dinliyordum zaten. Çocukluğumda da gençliğimde Hediye de falan gönderiyor muydun? Bu şarkı benden sana gelsin. yok. Bizim zamanımızda öyle hediye gönderme diye bir şey çünkü internet MSN yoktu. var. Yok muydu ya? Ay sen kaç yaşındasın ki MSN yoktu? Ben Şu bir 39 yaz. yaşındayım. Kaç? 39. Tamam, yaşın hep 19. MSN Evet. ben bir de Zonguldak'taydım. Ben 20 yaşından sonra İstanbul'a geldim. O telefonla bağlandığımız dönemler, MSN'den bir tane merhaba yazıyorsun, yarım saat sonra cevap geliyor ya, hani o dönemlerde yaşayan bir insan olduğum için Zonguldak'ta biraz daha geçti büyük ihtimalle o durumlar. Oralarda büyüdüğüm için ben o şarkıları dinleyip de büyüdüm gerçekten. Murat Göğebakan'ı dinledim. Hatta daha önceki röportajda da söylemiştim. Ben sana aşık oldum, gitarla çalıp söylüyordum da. Ya. Ama Burak olarak söylüyordum. Tabii ki burada bu filmde söylediğim gibi söylemiyordum. Yani Murat gibi söylemek imkansızdı çünkü. Yani çok Şu an söylemeni rica etsem nasıl söylersin? şu an söyleyemem. Ya lütfen. Gerçekten İlla gitar mı getirelim? Söylemedi. Ben sana aşık oldum bir tanem. Ben seni öyle sevdim gül tanem. Hadi dön, tut ellerimi, bırakma beni böyle. Sen bir ömür boyunca. Bunun Murat'la alakası yok. Bu biraz Burak versiyonu. Bravo. Ama yemiyor. Murat'tan dinlemek çünkü muhteşem oluyor. Tabii ki yani kulak tınısı kesinlikle onu istiyor. Evet, Ama bence kesinlikle. böyle de çok başarılı. Sesin çok güzel. Çok güçlü bir Teşekkür bence ederim, sağ olun. müzik altyapısı olduğu da aşikar diye düşünüyorum. Evet. Ama Biraz onun ekmeğini yiyorum. evet, biraz öyle bir detay var ama çok kısa araya başka bir soru ekleyeceğim. Çünkü bu performansla ve bu filmle yılın en iyi erkek oyuncusu ödülü sana gelir mi sence? Hiç bilemem. Ben Öyle bir- gelmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü. Bu kadar yüksek hareketler, bu kadar güzel bir performans, kendi sesin çok kısa sürede hazırlanılmış ve hiçbir şekilde kendini deforme etmekten geri durmayan bir oyuncu. Olmaması gerekiyor zaten. Ee, Özür dilerim. Yani Araya giriyorum ama. ya sürekli. lütfen ben izlerken şöyle oldum. Evet, yılın en iyi erkek oyuncusu kesinlikle en başta değerlendirilmeli ve gerekirse ödülü almalı. Teşekkür Gerçekten ederim. hak ediyor diye kendi içimden geçirdim. Bilmiyorum. Senin böyle bir beklentin var mı? Ya da ödüllendirilmek gibi bir aslında beklentin var mı? Yok, gerçekten yok. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Böyle bir ödül de beklemiyorum açıkçası. Olursa büyük ihtimalle aldığım ilk ödül olur. Yani resmi olarak. Ama hiç öyle beklenti içinde değilim. Yani seyircinin yaptığı yorumlar, sadece sosyal medyadan duyduklarımız bile bizi yükseltirken gerçekten öyle bir düşüncem ya da beklentim olmadı bu zamana kadar. Ama olursa ne âlâ, ne mutlu. Yani yeter ki gerçek olsun. Tek derdim o. Yani gerçekten o ödüle layıksam evet, almak isterim onu. Evet, nicelerini bence alacaksın ve biz de kutluyor olacağız diye düşünüyorum. Umarım. Şimdi müzik altyapın çok güçlü ve birçok kişi de aynı şekilde. Ya sen neymişsin, vay be çocuğun sesine bak ne kadar da güzelmiş, ne cevherler varmış falan dedirten sürprizli bence kişilerden birisin. Müziğe dair neler yaptın, neler yapacaksın, neler oldu, oluyor? Çalıp söylüyorsan eğer biz bunları dinleyecek miyiz mesela? Neden dinlemeyelim? Ben müziği bırakalı derken aktif olarak çalışmayı bırakalı bir 7-8 yıl kadar oldu. Dizi ve film setlerinden fırsat bulamadığım için artık zamanım kalmıyor. Ama ben 13 yaşımdan beri babamla beraber sahnedeyim. Babam benim Udi solist. Zonguldak'ta, bizim memlekette hala daha yapıyor ara ara. Çünkü bırakılamaz, yani bırakma ihtimali yok. Ben de ancak evde yapıyorum ya da arkadaş ortamında yapıyorum. Yaparız bir gün. Hani o durumdayız. Ben o Artık ortamlara girmek istiyorum. Beni ortamlara çağırır mısınız? bunu profesyonelleştirmek tekrardan benim için çok zor. Çünkü oyunculuk çok fazla zaten vakit alıyor. Yani iki işi aynı anda ben beceremem diye düşünüyorum. Çünkü bir tanesini böyle bir eksik bırakırsan olmaz. İstediğim şeyi yaratamam
korkusu bu. İşte bu da mükemmelliyetçilikten kaynaklı birazcık. Evet. Ama YouTube kanalım var. Oraya bir şeyler yapıyorum. Gerçi oraya da uzun zamandır bir şeyler yapmadım. Pandemide başladım ben de ona. Madem öyle boşuz, hepimiz evde oturuyoruz. O zaman hadi müzik bizi kurtarsın deyip de giriştiğimiz şeyler olduğu için ne yazık ki şu anda fırsatım yok. Bir ayrı konuda bunu profesyonelleştirmek de artık istemiyorum gibi. Yani o bende kalsın. Çünkü dediğim gibi 13 yaşımdan beri, çok küçük yaştan beri sahne aldığım için, yani yaklaşık 18 yıl kadar yaptım. Az değil. Hani bıktım da, yani bunu para için yapmaktan bıktım ve oyunculuğa başladığımda en çok sevindiğim ve hani kaldırıp ellerimi dua ettiğim şey buydu. Yani başka bir işin var, başka bir yerden para kazanıyorum, artık müziği para için yapmak zorunda değilim. Çok şükür dediğimi hatırladığım için bir daha para için yapmak istemiyorum. Yok yani, keyfine yaparım. Bir yerlerde sahne alırım. Yapmayacağım demiyorum yani. Alırım ama yemin olsun para almam. Aa, ne Orkestra güzel. arkadaşlarım kazansın, arkadaşlarım gelsin. Ben ısmarlayayım her şeyi. Sahnede olayım. Ben bunu çok isterim. Çünkü müzik benim aşkım, yani her şeyim. Hani ben bunu yaparım ama profesyonelleştirip para için yapma durumunu gerçekten düşünmüyorum. Büyük konuşmak istemiyorum ama yok, yapmam, para için yapmam yani. Profesyonelleştirmek başka bir şey ama o yön bende Evet. yok. Bir de bunun konforunu ve lüksünü yaşadıktan sonra keyfi bir şekilde yapıp karşılığını manevi olarak almak herhalde seni daha çok tatmin ediyor. O evreye Kesinlikle. geçmişsin. O da zaten Kesinlikle. çok ayrı bir kafa gerektiriyor. Çok Kesinlikle. Yani başka bir bunu maneviyat diye müzikalle, düşünüyorum. müzikle, oyunlarla zaten yapıyoruz. Ya da bir takım kurumların, vakıfların düzenledikleri gecelerde, yardım gecelerinde zaten sahneye çıkarak bu keyfi yaşıyorum ben. Bana yeterli o. Evet. Okeyim yani ona. Ama bundan sonrası için seni filmlerde daha çok şarkı söylerken göreceğiz diye düşünüyorum ben. Evet, dizilerle başladı, filmlere kadar döndü ama bu evet, Sonrası Murat Göğebakan. sahne, müzikaller daha da yelpaze genişleyecektir. Ya müzik olsun benim için okey. Her şey okey. Hem oyunculuk hem müzik olunca double oluyor. Evet, Daha bir de ne odak olsun? bölünüyor. Yani hakkını verememek gibi bir durum söz konusu olabiliyor bazen belki Ayrı de. ayrı yaptığın zaman hakkını veremem diye korkuyorum ama ikisi aynı proje içerisindeyse, hem oyunculuk hem müzik, işte müzikallerden bahsettiğim ya da müzikli oyunlardan Evet. bahsettiğim şey buydu. Ya da içinde müzik olan bir film ya da diziden bahsediyorum. Yani öyle bir karakteri canlandırıyorsam o benim için muhteşem oluyor yani. Daha ne olsun? Aa, harika. Bu tarz biyografi yapımlarında şunu sormak istiyorum. Şimdi Müslüm Gürses'i izledik, Bergen'i izledik. Neşet Ertaş'ı ya izleyeceğiz ya izlemeyeceğiz. Muada o. Evet, Belli evet, değil. evet. Cem Karaca çekiliyor. Barış Manço geliyor. Ve Evet. bayağı bir son yıllarda böyle bir atılım var. Ne güzel, müzik dünyasına dair böyle Daha neler efsaneleşmiş. olsun? Barış Akarsu vardı Barış orada. Akarsu vardı. Evet. Ah, nasıl unuttum onu. Dilberay Evet. yapıldı. Evet. Dahası Ahmet da Kaya var. Ahmet yapılacaktı. Kaya Ahmet Kaya yapıldı galiba o da diye biliyorum ama neden telife takıldı. telife mi takıldı O onu da da bilmiyorum. telife takıldı, yayın Neşet hakları Ertaş vesaire. telife takıldı diye biliyorum. Evet. Onlar kendi aralarındaki problemler, Zeki bilemiyorum Müren ama olacak. Zeki Müren gerçekten böyle mi? bir niyeti var. Evet. Keza Azer Bülbül de var. Şimdi bu tarz böyle bu da bence Türk sineması için yeni bir furya. Evet. Üretim vermek açısından, çeşitlilik açısından. Lakin şöyle eleştiriler oluyor. Şimdi oyuncular kendi sesleriyle mi bu sanatçıların şarkılarını seslendirmeli ya da kendi sesleriyle mi var olmalı? Playback mi yapmalı diye. Özellikle mesela Müslüm Gürses filminde ben hatırlıyorum, Mahsun Kırmızıgül'ün şöyle bir çıkışı vardı. Neden Timuçin Esen söylüyor? Ya da Bergen'e neden Farah Zeynep kendi sesiyle seslendiriyor? Bu insanların isimleri varsa sesleri de duyulmalı. Oyuncular kendi sesleriyle değil, aslında ait oldukları sanatçıların sesiyle duyulması lazım gibi bir karşıt görüş ortaya atmıştı. Ben de bu vesileyle bunu sormak isterim. Yani hak veriyor musun, vermiyor musun değil de öyle mi olmalı? Olsa ne olur, ne olmaz? Biraz bu prodüksiyonla mı alakalı, taleple mi alakalı? Bunu seyirci gözüyle değil de oyuncu gözüyle ne yazık ki değerlendirmek durumundayım ben. Ben kendi sesimle söylemek zorundayım. Yani evet, seyirci tabii ki dinlediği şarkıcının sesine alışkın olabilir ama ben bunu oynamayı kabul ettiysem ve bunun altından kalkmayı istiyorsam bu benim olmalı. Tamamıyla benim olmalı ve tamamıyla derken yanlış anlaşılmasın, o %100 benzemekten
görsel olarak da ses olarak da %100 benzemekten bahsetmiyorum. Onu başarabiliyorsam, bunu yapabiliyorsam ve karşıya geçirebiliyorsam eğer söyleyen kişinin aslı gibi o duyguyu sana geçirebiliyorsam benim için yeterli. Ben onun çabasındayım zaten ve oyuncunun kendisi söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ki Timuçin Esen söyledi, Farah Zeynep Abdullah söyledi. Ben nasıl ki söyledim dinleyeceğiz. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan aynı o efekti yakalayabilecek miyiz? Çünkü senin görselin var ama tam o değilsin. Ama duyulan ses o. Bu seyircide asıl Yapaylık ters belki. bir şey algı yaratabilir. Bu da çok riskli. Her ikisi de riskli ama bence Mahsun Bey'in söylediği daha riskli geliyor bana. Yani görselini de tam benzetemeyeceksin ki. Yani hem görselini %100 benzetemeyip hem de sesini o kullanıp da ama orada başka bir oyuncu olduğunda seyirciye geçen ne olacak bu sefer? Kim olacak? Ya da hani o algıda olduğum için yine söylüyorum tamamıyla oyuncu olarak değerlendiriyorum bunu. Oyuncunun söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi seni aynı zamanda ekranda izliyoruz. Onun dışında yenilikler olacak mı? Neler yapıyorsun onun dışında? Şu an devam Hayranların eden için yeni haberler var mı? hayran oldukları için biliyorlardır diye söylüyorum. Şu an zaten devam eden bir dizimiz var. Evet. O çok güzel gidiyor. Nazar değmesin diyelim. Daha yeni başladık. 10. 11. bölüm yayınlanacak. Hatta olumlu dönüşler almaya başladık ve sabit bir kitlemiz de oluştu. Daha da yükseltme düşüncesindeyiz ve isteğindeyiz açıkçası. Umarım olur çünkü biz çok keyif alarak çalışıyoruz. Çok kalabalık bir kast, 35-40 kişiyi aştık neredeyse. Wow. Ona rağmen muhteşem bir ekip, çok güzel bir enerji var ve çok keyifle çalışıyoruz. Belli ki bu enerji karşıya yansıyor ki seyirci de sağ olsunlar sevdi ve diziyi tuttu ki izliyorlar. Çok güzel dönüşler alıyoruz ve bundan çok mutluyuz gerçekten. Şu an onun haricinde yaptığım bir şey yok. Çünkü vakit yok. Yani yapabileceğim bir şey de yok. Yani bir şey olursa mutlaka haberde veririm büyük ihtimalle. Valla haberlerini bekliyoruz. Dışarıdan da şöyle gözüktüğünü özellikle paylaşmak isterim. Arkandan konuştum, yüzüne de söyleyeyim. Çok güzel bir enerjim var ve kariyerinde gerçekten ağırbaşlı, olgun, kontrollü, Teşekkür ne ederim. istediğini bilerek böyle adımlayan bir kişi olarak görünüyorsun bu taraftan bakınca. Bilmiyorum senin buna eklemek ya da yok ya o kadar da değil. Şunlar da var bende dediğin bilmiyorum detaylar var mıdır Ya ama karşıdan- buradan öyle görünüyor. Karşıdan görünen neyse gerçekten oyum. Ben şu anda da buyum. Ya Burak bu. Hani röportaj yapıyoruz diye kendini kasan bir adam yok. Sadece geriliyorum. O gergin Burak ama karşıdan ne görünüyorsa oyum. Ben bu kadar yani. Harikasın. Teşekkür Çok ederim. da tatlısın. Estağfurullah, Çok da siz de teşekkür öylesiniz. ediyorum. Katıldığın için daha nicelerinde inşallah bir araya gelmeyi umuyorum diyorum ve arkadaşlar izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Murat Göğebakan vizyonda kaçırmayın. Harika bir film sizi bekliyor. Şimdiden iyi seyirler. Hoşça kalın.